sonunda beklenen kurbağayı çekebildim. Başrol resmen diyelim. Tabii ki bu kurbağayı her şeyde kullanabilirsiniz. Battaniyeler, yelekler, hırkalar, kazaklar, aklınıza gelebilecek her şey. 2,5 milim tığ ve antipilik ip kullandım. Ellerinizdeki atık iplerden hanımlar yapabilirsiniz. Fazla ip gitmiyor. Benim sayılarımla eğer yaparsanız harika bir kurbağa düşürürsünüz. Sadece büyük yapanlar için 1-2 zincir çekip birkaç sırada fazla örüp büyütebilirsiniz. Buradan burası 14 santim, buradan burası 10 santim, kulaktan ve parmak uçları da 15 santim genişliğinde gayet büyük bir aplike oldu hanımlar. Şimdi hanımlar, eğer beğendiyseniz lütfen önce bir beğeni yapın, bir yorum yapın. Sizler sayesinde kanalımız büyüyor. Ve şimdi hemen başlıyoruz. Dişini ağzını kırarım. Öncelikle kurbanın başını yapmakla başlayacağız. 2,5 milim tığ kullandım. Tek kat ip, yeşil gördüğünüz gibi. Şimdi hemen 15 tane zincir çekiyoruz. Bu kitleme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Eğer yeleğiniz büyükse 16-17 tane zincir çekebilirsiniz. Yani ben 1 yaş 2 yaş yapacağım için 15 tane zincir yeterli oluyor benim için. Şimdi hemen şu 14.'ye batarken bir tane sık iğne ve bir tane daha sık iğne. Toplam 2 tane ucunda olacak. Şimdi devam ediyoruz. Birer birer tüm zincirleri dolduruyoruz. Şimdi son zincire geldik. 1 2 3 4 tane yaptım. Şimdi geliyorum. Döndük. Bakın. Buralara da birer birer arttırma yapmadan devam ediyoruz. Şimdi geldik bakın son sıraya. Bu son zincirin 2 tane trabzan yapıyoruz. Toplam burada ve burada 4 tane sık iğne olacak. Şimdi geliyoruz. Hemen sık iğnenin buradaki birit noktasından tel aldık. Direkt çıkış yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluk sizi rahatsız etmesin. Orayı biz dikerken kamufle edeceğiz. Zaten buraya yanaklar gelecek. Şimdi ilk birinci sık iğnenin tepesine 2 tane, 1 ve 2, ikinci sık iğnenin tepesine de 2 tane yapıyoruz. Şimdi birer birer devam ediyoruz. Arttırmaları zaten bir bu köşede, bir bu köşede yapacağız. Böyle devam ediyoruz. Şimdi bakın 4 tane yapmıştık ya burada. Bu 4 tanenin üzerine çifter çifter batıyoruz. Zaten toplam 8 tane bu köşede olacak. Diğer köşede de 8 tane sık iğne olacak.
ve son. Şimdi geliyoruz. Tekrar devam. Şimdi bakın 1 ve 2 tane kaldı ya. Buraya da 1, 2, buraya da 1 ve 2. Yaptıktan sonra geliyoruz, birleştiriyoruz, direkt çıkış yapıyorum. Aynı şekilde bakın buralar genişliyor. Hani eşitsizlik olmayacak. Burada 8 tane vardı, burada da 8 tane artırma yaptık. Bakın tıpkı bunun gibi ağzı büyüteceğiz ve arttırmaya aynı şekilde tekrarlayacağız. Şimdi bir zincir geldik, bakın bir zincir çektim, bir sık iğne yaptım, tekrar bir sık iğne, şimdi bir trabzan, 2 tane sık iğne, bakın 2 1 2 yaptık, bu kadar. Şimdi düz devam ediyoruz. Şimdi video uzun olmasın diye buradan buraya kadar geliyorum. Şimdi geldik. Bakın. 1 2, şimdi 1, tekrar 1 ve 2. Bakın. Buradaki işlemin aynısını burada yaptım. Şimdi bu sefer aşağı dönüyoruz. Aynı işlemi bu tarafa yapacağız. Şimdi 1 2 1 1 ve 2. Bakın arttırma yaptım. Aynı yere battım. Şu ışığı azıcık açalım. Şimdi geliyoruz ve sıramızı bitirelim. Bakın gelin burada 2 1 2 yapıp bitirelim. Şimdi bir zincir çektik. Bu sefer bir trabzan, hemen yanına battım, bakın hiç artırma yapmadan 2 trabzan. Şimdi kurbanın yanaklarını buradan değil de şu üst kısımdan genişletmeye çalışacağız. Onun için bakın 3, şimdi 1 2, sadece bir arttırma, bu kadar. 1 2 3 tane tek, bir çift. Bu kısımda bu kadar yapıyoruz. Böyle yavaş yavaş büyütmeye çalışıyoruz kafa kısmını. Şimdi geliyoruz aynı şekilde. Aslında siz tam buradan ortasını işaretlerseniz daha kolay yapabilirsiniz. Şimdi sayalım. Bakın tam ortası burası. 1 2 3. Buradan sayarsak. Şimdi şuraya bir tane yaptım. Şimdi ne yapıyorum? 1 2, aynı noktaya battım. Şimdi 1 2 3 tek. Bakın aynı buradaki işlemi burada da yaptım. Şimdi aynı buradaki işlemi de bu tarafa ve bu tarafa yapacağım. O zaman ne yapıyoruz? Tekrar 3 tane tek yapıyorum. Tekrar. Şimdi 1 2 3. Şimdi buraya çift. Bu kadar. Çok basit hanımlar. Şimdi ben buradaki sıramı yapıyorum. 3 tane tek bırakacağım şurada. Bakın 1 2 3. Buraya çift batacağım. Burayı tek 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 öreceğim. Geliyorum. Şimdi geldik. Gene aynı teknikle bakın bir zincir ama bu sefer 4. Şimdi 1 2 3 4. Şimdi buraya da
çift. Yani 5.'yi çift battım. Bu kadar hanımlar. Bu işlemi bu şekilde kurbağanın kafasını istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Diyelim şimdi kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra ördüm. Diğer sırada 5 tek bir çift, 6 tek bir çift yapacağım diğer sıralarda da. Aynı şekilde gösterdiğim gibi büyütüyorsunuz. Şimdi düz örüyorum. Devam edelim. Yani başını, kurbanın başını, büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Ama benim sayılarla giderseniz çok iyi olur. Şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi burası 1, 2 yapsak. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. Bakın bu köşeyi bitirdik. Şimdi buradaki köşeye geçiyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4. Şimdi buraya çift. 1, 2. Bakın şekil oluşmaya başladı. Şimdi devam ediyoruz. Düz devam ediyoruz. Dilerseniz şimdi son 2 sıra kaldı. Son sırayı arttırma yapmayabiliriz. Ama yaparsak iyi olur. Gösterdiğim teknikten saymadım. Bakın 1, 2, 3, 4 ise bakın buraya çift battım. Şimdi 1, 1, 1 ve 1. Bakın bu kadar. Şimdi diğer sıraya geçtiğimde ne yapıyorum? Şimdi bu sefer 5. 1 tek, 2, 3, 4, 5 ve buraya çift. Bu kadar. Bu işlem bu kadar hanımlar. Mantığı anlamışsınızdır. Bu şekilde baş kısmını büyütüyoruz. Şimdi hanımlar son sırayı örüyorum. Arttırma yapmıyoruz. Çünkü burada sadece koyu yeşilden yürütme yapacağız. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. sırada dümdüz hiç artırma yapmadan düz devam ediyoruz. Ve son sırayı bitiriyorum. Dilerseniz 7 değil de 8 de yapabilirsiniz. Daha geniş bir kurbağa yüzü de yapabilirsiniz. Tamamen sizin görsel zevkinize kalmış. Şimdi burayı böyle hemen bitirelim. Şimdi ben burayı bitirip geliyorum. Evet geldik son. Burayı da böyle bitiriyoruz. Evet bitirdik ve ipi keselim. Rıfkı kes. Şuradan makas alalım. Evet. Bakın bu şekilde oluştu. Şimdi koyu yeşilden bizim ucunu bulamadım. Şimdi gözleri bu taraftan takacağım için ek yeri belli olmasın. Şimdi koyu yeşili bakın şuradan yakınlaştıralım. Şu bakın sık iğnenin şu 2 tane örgünün böyle girdik ortasından yakınlaştırdığım için bulanık oluyor. Şöyle mecbur böyle yapacağız. Pardon buradan değil. Böyle. Şimdi bakın elinizi böyle tutun. Zincir alın. Bak, tekrar gösteriyorum. Bu şekilde alıyoruz. İpi zincir tekniğiyle yürütüyoruz. Bakın çok basit zaten. Bakın sık iğne yapmıyoruz. Direkt çekiyoruz. Tığı geçirdim. Bakın aldım. Bu şekilde sıra bitene kadar devam ediyoruz. Zaten arttırma falan asla olmaz.
Bakın bu şekilde geliyoruz. Sıra bitimine kadar örüyoruz. Bu Rıfkı'yı da bir şekilde halletmem lazım. Aksi çocuk gibi. Şimdi bakın düz böyle güzel gelin. Buraya kadar yapıp bitirelim. Şimdi bakın geldik. Bitiriyoruz. Bakın. Şimdi ipi kesiyoruz. Bakın. Şuradan arkadan geliyorum. Tam şunun ortasından geçirdim. Bu şekilde şimdi birbirine bağlıyorum. Bu kadar. Bakın. Zaten buraya 2 tane göz geleceği için göstereyim hemen. Bu gözler geleceği için buradaki görüntü gözükmeyecek. Şimdi hemen gözleri göstereceğim. Şimdi göz için sihirli halkayı deneyelim. Yapabilen yapsın. Eğer yapamayan varsa zincir çekip yapabilir. Bakın bu şekilde yapıyoruz. Toplam 10 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane yaptıktan sonra şu ipi çekiyoruz güzelce. Hemen geldik. Sık iğnenin tepesinden birleştirdik. Şunu böyle güzel iyice sıkıştırdık. Şimdi bu 10 tanenin üzerine çifter çifter batıyoruz. 1 2 toplam 20 tane sık iğne olacak. Her sık iğnenin tepesine ikişer sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi geliyoruz buraya kadar. Geldik. Şimdi buradan birleştirdim. Şimdi hiç artırma yapmadan tüm tepelere birer birer sık iğne yapıyoruz. Bu kadar hanımlar. Ondan sonra yeşil renkten geleceğiz. Şimdi geldik. Birleştirdik. Bu kadar. Gözü bu şekilde ayarlıyoruz. Zaten buraya büyük bir ince göz düğme takacağız. Bunu böyle güzel ortasını ayarlayın. Bakın kapattık. Şimdi yeşil renk ile önce ucunu bulmaya çalışıyorum. Biraz karıştı. Önce biz komple yeniden sık iğne gideceğiz. Bakın bu şekilde komple bir sık iğne gidiyoruz. Bakayım. Bakın hiç artırma falan yapmıyorum. Şimdi zincir yürütme tekniği yapacağız bunda. Birleştiriyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi hanımlar şuradan geldim. Bakın zincir yürütme tekniği yapıyorum.
Bu teknik önemli. Böyle biraz böyle çıkıntı formu veriyor. Bakın böyle güzelce yapıyoruz. Zaten dikerken şuralardan güzelce dikeceğiz. Şimdi böyle kesiyoruz burayı. Şu arkadan alıyoruz. Tam böyle zincirin ortasından çıkacağız. Bunu iğneyle de yapabilirsiniz. İğneye ipi geçirip biraz uzun keserseniz iğneyle de olur. Bakın bu şekilde. Bunları da böyle arkaya saklayın. Elinizde bir açma işlemi yapın. Ben sıkı yaptığım için oldu. Normalde bakın bunlar öyle değil. Çok fazla sıktım ama zaten kurbağa gözünde derinlik olması lazım. Sıkı ördüğüm için böyle oldu. Bunu ben gevşek örmüştüm. Bu sıkı düştüğü için oldu. Onu da hatırlatayım. Bu şekilde hanımlar gözü yapıyoruz. Zaten derinlik formu verecek bu teknik. Şimdi hanımlar gözleri yaptıktan sonra bakın buna takılmayın. Şimdi ben biraz şey yaptım ama sıkı ördüm yani. Normalde gevşek örmem lazımdı. Öyle yani normalde bu şekilde düşmesi lazım. Şimdi bacak kısımlarına geçiyoruz. Şöyle 2 tane ön bacak, 2 tane de arka bacak yapacağız. Bu şekilde. Ön bacak için açık renk kullanayım ben sizlere. En azından rahatlıkla nasıl yapıldığını görürsünüz. Çok basit, hemen 2 dakikada anlatacağım. Bayağı bekleyen oldu bu kurbağayı, ancak yeni fırsatım oldu. Bir de sayılarını güzel böyle oturttum. Çünkü sayı önemli bu aplikelerde. Şunu biraz böyle uzaklaştırayım. Ay ip karıştı, sinirlerim bozuldu. Bir saniye. Şimdi ön bacak için toplam 12 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane çektik. Şimdi hemen birer birer trabzan zincir çekiyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bakın. Hiç artırma yapmadık. Hemen 11.den bakın sık iğne birer birer gidiyoruz. Şimdi şuraya geldik. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptık. Şimdi düz devam ediyoruz. Buraya bir tane yaptık. Şimdi şuraya bakın. Şuradan geldik, birleştirdim. Şimdi bir zincir çektim. Hemen yanındaki tepeye battım. Şimdi bakın bu şekilde hemen karşıya geçtim. Devam ediyoruz. Ön bacak çok kolay. Böyle farkındaysanız hemen 2 dakikada anlattık. Şimdi geldik. Parmaklarını yapacağız şimdi. Bakın
Geldik, tam bitirdik. Tamam mı? Yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tel aldım. Bakın, yalancı trabzan yaptım. Sonra bir sık iğne. Geldim buraya. Battım. Direkt çıkış yaptım. Şimdi 1, 2, 3. Parmaklarını uzun istiyorsanız 4 tane yapabilirsiniz. Tel aldım. Bir tane yalancı trabzan. Bir tane sık iğne. Geldim hemen bunun yanına battım ve direkt çıktım. İkinci parmak. 1, 2, 3. Bakın bu kadar basit. Şimdi geldik. Hemen buraya batıyorum ve bitirdim. Bakın. Parmakları da bu şekilde yapıyoruz. Ve ön ayağı aynı bu teknikle 2 tane yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi arka bacağa geçeceğiz. Şimdi arka bacak için de 13 tane ya da 14 tane zincir çekeceğiz. 14 tane çekelim. Çünkü arka bacak uzun oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi hemen geliyorum. Bakın birer birer sık iğne geliyoruz, yapıyoruz burada. Fark ettiyseniz hep bu şekilde örnekleri kurdum. Yani burada biraz hayal gücü de evet gerekli. Genelde aynı tekniklerle fark ettiyseniz yapıyoruz. Küçük küçük parçaları örüp sonra birbirinin üzerine dikip birleştireceğiz. Şimdi geldik. Bakın bu sonuncu zincirin içine toplam 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve 6. Şimdi birer birer gidiyoruz. Şimdi geliyoruz. Yürüttüm. Buradan da yürütüyorum. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi bakın. Hiç artırma yapmadım. Devam ediyorum. Şimdi bu 6 tane olanın tepelerine ikişer ikişer sık iğne yapıyoruz. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani toplam burada 12 tane trabzan oldu. Sık iğne oldu. Şimdi düz devam ediyoruz. Şimdi bu elimdeki mavi ip kalın. Kullandığım yeşil ince. Yeşilden yapmamamın sebebi daha iyi gözüksün diye. Hani koyu renk olduğu için ışıklar yüzünden gözükmeyebilir. Şimdi burayı da şimdi böyle sık iğne yaparak karşıya geçiyoruz. Burada fark ettiyseniz hiç arttırma falan yapmıyorum. Direkt böyle düz geçiyoruz yani. Çünkü burada parmaklar olacak.
Bakın devam ediyoruz. Şu tepe noktasına bir çift sık iğne, düz devam, tekrar. Şimdi ben bunları bitireyim örmelerini. Hepsini tek tek size santim santim ölçeceğim. Bakın şimdi ipin farkı ne kadar göstereceğim. Yani ipin kalınlığı, inceliği o kadar önemli ki. Yani sayı değişiyor yani direkt. Mesela bakın bayağı bir geniş oldu. Bir yeşile bir bakın. Bakın burada kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Mesela burada 3 sıra ördüm. Şimdi mecbur öreceğiz yani. Hiç sıkıntı değil. Zaten yeşildeki örneğe sayılar önemli. Mavideki değil. Şu an benim için önemli olan. Çünkü ipiniz ince olursa da kalın olsa da zaten aynı ipleri, aynı kalınlıktaki ipleri kullanın. Şöyle bakın devam ediyoruz. Buraları böyle hızlı geçiyorum. Şimdi hanımlar bunu böyle gelelim buraya kadar. Şuraya kadar gelip sonra parmak göstereceğim. Şimdi parmaklarda kurbağanın şu şekilde olduğu için dış tarafa bakan sağ kısmın parmağı uzun. Sol tarafın dış tarafa bakan sol parmağı uzun. Şimdi ona göre basit zaten göstereceğim şimdi. Şimdi diyelim bu ayak sağ tarafı 1, 2, 3, 4, 5 tane çektim. Şimdi geldim. Bir yalancı trabzan, 2 yalancı trabzan, bir sık iğne, ikinci sık iğne, geliyorum, birleştirdim. Bu kadar. Şimdi daha kısa yapmak istiyorsanız 4 tane de yapabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi uzun parmak var, kısa parmak var ve 4. Kısa parmak yapacağımız için 1 yalancı, 2 tane sık iğne. Daha kısa yapmak istiyorsanız da tabii ki 4, 2 ayarlarsınız yani. 3, 4 tane. Şimdi 1, 2 ve 3. Bu kadar. Geliyorum, batıyorum ve bitti. Yani olay bu hanımlar. Bu ayak sağ taraf, tamam mı? Aynı şekilde sol tarafı da örerken ne yapacaksınız? Şimdi bunu sökelim. Bu sefer bunu 5 değil de 4 çekeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Aynı teknikle yalancı trabzan, sık iğne, sık iğne. Şimdi geliyorum, batıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4. Tekrar 1 ve 1. Şimdi 5 tane çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Mantık bu hanımlar, yani çok basit. Bir yalancı, bunda 2 tane yalancı. Diğerleri de sık iğne yapıyoruz. Yani bu kadar basit. Olay bu hanımlar. Biri dışarıda, uzun parmak dışarı sol tarafa bakıyor. Diğeri de sağ tarafa bakıyor. Yanaklarını da bu şekilde hemen sihirli halka yapıp 10 adet yalancı trabzan yaptım. Çok basit. Bunu göstermeme gerek yok. Sık iğne de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu yanaklar olacak. Şimdi şunları bir çıkartalım. Bizim kurbağamız için gerekli olan bunlar: göz, büyük bacak ve karın var. Karın bölgesi.
Şimdi bu da karın bölgesi. Bu karın bölgesinde sık iğne tekniği kullanarak güzel bir yuvarlak yapıyoruz. Ben bunu size kabataslak hemen göstereyim. Nasıl gösterelim? Basit hanımlar, yani direkt 12 tane sık iğne yapacaksınız. İster sihirli halka, ister zincir. Bakın 3 4 tane yapıyorum. Şunlar lazım değil. Ve karın, şu an size şu karnı gösteriyorum. Bizim elimizdeki malzemeler kurbağalar için bunlar. Şimdi 12 tane sık iğne yapıyorum. Tamam mı? 12'nin üzerine çifter sık iğne yapıyorum. Toplam 24 oluyor. Şimdi saymadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ya. Geldik hemen birinciye battık. Şimdi hemen çifter yapıyoruz. 1, 2, 1, 2. Toplam 24 tane olacak. 1, 2, 1, 2. Böyle komple çevresini gidiyoruz hanımlar. Sonra 3. sırada bir çift, bir tek gideceğiz. Yani yüz yuvarlak, dümdüz bir şekilde yuvarlak yapacağız hanımlar. Şimdi geldik. Şimdi birleştirdik. Toplam zaten 24 tane. Zincir çektim. Şimdi bakın 2 tane çift, bir tek. Şimdi buraya 1, 2 aynı noktaya 2 tane yapıyorum. Buraya bir tane. Aynı noktaya 2 tane. Bir tane tek. Yani 2 çift sık iğne, bir tek sık iğne. Bu teknikle 3. sıra yapıyoruz. 4. sıraya geçtiğim zaman da 2 tane tek yapıyoruz. Bir noktaya da çift batıyoruz. Bu şekilde kurbağanın karın kısmını büyütüyoruz hanımlar. Şimdi buraları hızlı geçmeye çalışıyorum. Şöyle çift batmıştım. Şimdi tek. Aslında bunu koyu biraz mavi renkle yapsaydım iyiydi, size iyice görürdünüz. Şu buralar hızlı geçiyorum. Şimdi mesela geldik şeye, 4. sıraya. Şimdi ne yapıyoruz 4. sırada? Bir tek, ikinci tek. Şimdi 3.'ye geldik. 1, 2. Şimdi bir tek, ikinci tek. Geldim 4. sıraya. 1, 2. Bu şekilde büyütüyoruz hanımlar. Ondan sonra 5.'ye geldiği zaman hiç arttırma yapmadan komple dümdüz gidiyorsunuz. Bakın ben kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüşüm. 5. sırada isterseniz 4 tek, bir çift yapın. Ondan sonra komple 6. sırayı da dümdüz örün hanımlar. Bu şekilde halkayı büyütüyoruz. Bakın böyle yüz yuvarlak yapıyorsunuz. Zaten anladınız. Çok basit bir şekilde yaparsınız bunu. Bu şekilde yuvarlak yapıyoruz ve kurbağamızın bütün parçaları tamamlanmış oluyor. Sonra ben size bunu şimdi nasıl dikilir onu göstereceğim. Size bir el ütüsü yapalım. Gözü yerleştirdikten sonra bu şekilde gelişi güzel. Şöyle arkadan şu hani ek yeri vardı ya, oradan takıyoruz ipi. Güzel. Şu yanak kısmının başlangıç noktasından şöyle güzel yerleştirelim. İpi de katından ayırıp 2 kat iple dikeceğiz. Böyle gelişi güzel sırayla gözleri dikiyoruz. Bakın bu şekilde dikkatlice dikelim gözleri.
Bakın her telden şu zincir hani trabzan sık iğne yaptık ya. Hepsine batarak dikin hanımlar. Ondan sonra ipi koparmadan da şu inciyi ya da gözünüz varsa şu inciyi böyle güzel geçirin. Ondan sonra bunu da buna dikin. Bu şekilde önce kurbağanın baş kısmını yapıyoruz. Sonra şu yanak kısımlarını pembe ipi katından ayıracaksınız. Yani şöyle demek istiyorum. Şöyle ipi bakın katından ayırdım. 2 tel ile dikeceksiniz. Çünkü daha güzel durur. Kalın bir iple diktiğiniz zaman dikiş izleriniz hep belli olur ve muntazam olmaz hanımlar. Kafayı bu şekilde güzel dikin. Gözleri de güzelce dikin. Tamam mı? Bu yanakları da güzelce yerleştirin. Ondan sonra bedene geçeceğiz. Şimdi video uzun olmasın diye bir önceden böyle hemen dikiyorum. Bakın gözleri böyle diktim. Boncukları da bakın böyle hemen yerleştirdim. Çok basit zaten. Şimdi bu yanağı da hemen böyle bakın 2 katına ipi ayırdım. Şöyle takalım. Hemen yanağına. Bakalım diğerini nasıl dikmişim. Hemen şöyle 2 tane bırakmışım. Bunu böyle yerleştiriyorum. Bakın. Buradan geliyorsunuz. Şu kısımdan yakınlaştıralım isterseniz. Yanlış dikmişim. Of. Yerleştirin. Bakın. Bu şekilde her tepenin noktasına batın yani böyle güzelce dikin. Atlamadığınız yer kalmasın hanımlar. Ağız kısmını da siyah iple zincir yürütme tekniği ile yapacaksınız. Bu yanağını diktikten sonra en son onu yaparız. Hemen bedenine geçelim. Ben göstermeyi unuttum size. Normalde bunu diktim de burayı size anlatacaktım. Bakın yuvarlak kısım bu şekilde. Sadece şu iç kısmını dikiyorsunuz zaten. Bakın burada dışarıda şu beyaz kısım içeride kalacak. Şöyle göstereyim. Aynı. Bakın şöyle yakından gösteriyorum. Bunu böyle diktiniz, tamam mı? Bu kafa kısmını bitirdikten sonra bakın şunlar kafanın şu şekilde olacak. Tamam mı? Bu kafayı şu yeşil olan kısımdan önce dikeceğiz güzelce. Hemen dikme tekniğini tekrar gösteriyorum. Gene aynı teknikle olacak. Şuradan bunu sökelim. Bakın koyu yeşil iple. Bakın burada 3 tane tel var. Bir tanesini alıyorum. Dilerseniz terleyerek de yapabilirsiniz eğer kaydıracaksanız. Bu tam böyle kurbağayı ortalayın baş kısmını. Şimdi alttan geçiriyoruz. Şu koyu yeşil olan kısımdan bakın şuradan böyle güzelce sırayla hanımlar dikiyoruz. Önce isterseniz bir terleyin. Ben terlemeden yapıyorum. Şu elim alıştığı için kaymıyor. Belki siz zorlanabilirsiniz ilk defa yapanlar için. Bakın. Bu şekilde eşit bir şekilde dikiyorsunuz. Tabii önce bu kafaları falan hep bitirin mutlaka. Yani burada asıl mesele örgüyü muntazam bir şekilde dikmek ve
ince dikiş yaparak, sağlam ve ince yaparak dikebilirsiniz. Bu arada yapıştırma tekniği de kullanabilirsiniz. Yapıştırarak da silikon ile de yapabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış, nasıl istiyorsanız. Ama bazen bazı örgülerde dikmek daha iyi oluyor. Bakın bu şekilde güzelce dikiyoruz. Şimdi bunları dikelim. Ağzı da yapalım. Şimdi ağzı da hemen size göstereyim. Siyah iple zincir tekniğini göstereceğim. Şimdi bakın güzelce ne diktim. Sizin de aynı bu şekilde olacak. Arka kısmını da gösteriyorum. Şimdi hemen ağzını yapalım. İşte hemen şuradan güzelce buradan böyle bir ince alıp şöyle bir uzaklaştırayım. Maksat siyah ipin güzelce böyle bir sağlam tutturmak, sonradan da çıkabiliyor. Burada dudak çizgisi olacak. Normal göz kararınıza göre ağız kısmını ayarlayacaksınız. Şöyle azıcık aşağı indim. Dilerseniz bir kalemden de yardım alabilirsiniz. Önce şöyle göstereyim. Böyle çizebilirsiniz. Tabii bu çiziyorsa, evet çiziyor hafiften. Siz görmüyorsunuz ama ben şu an hafiften çizdiğim için anlaşılıyor. Ağız kısmını önce dilerseniz çizin. Sonra elinizle gelişi güzel böyle dikin. Bakın. Şimdi şuradan buraya çıkmak zorundayım. Çünkü çizgim orada. Evet, son yaptım. Bakın bu şekilde bitiriyoruz yanak kısmını da. Evet. Bu şekilde ağız kısmında yapıyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi hemen bu ayakları alıyoruz, diğer ayakları. Bunları da böyle güzelce yerleştiriyoruz. Hani bakın burada boşluk bırakmıştık ya. Onu da aynı bu şekilde yerleştiriyoruz. Şu ayak kısmını, şunlar dışarıda kalacak şekilde ayarlıyoruz. Tamam mı? Şu çizgiyle şurayı güzelce ne dikiyoruz? Bakın şu yeşil olan yerden şu diz kısmı dışarıda kalacak. Onu böyle güzelce yerleştirip yapıyorsunuz. Fakat şu uzun olan parmaklar dışarı bakacak şekilde ayarlıyorsunuz. Demin yanlış yerleştirmiştim. Şimdi uzun olacak parmaklar dışarı bakacak. Şimdi hemen dikelim. Şu siyahı daha tutturmadım, onu tutturacağım. Video uzun olmasın diye böyle elimden geldiğince hızlı anlatmaya çalışıyorum.
hızlı gelenler varsa videoyu oynatma hızından yavaşlatabilir. Şimdi bakın bunu böyle yerleştiriyorsunuz ya. Bu buraya ip atlamış, mecbur şunu şöyle yapacağım. Şu bacağını şöyle güzel yerleştirdik. Tamam mı? Şu yeşil olan kısmı bakın ucu ucuna denk geliyor zaten. Biraz şu kısım içeri kalacak. Bu kısım böyle dışarı kalacak. Fark ettiyseniz bakın. Böyle güzelce yerleştiriyoruz. Yakınlaştıralım. Şimdi bakın. Buradan birazcık bunu yaparken biraz zorlanacaksınız. Muntazam bir şekilde dikmeniz lazım. Ama sıkıntı değil, yaparsınız siz. Şunu böyle alıyoruz, tamam mı? Şu basit ya. Aslında zor bir şey değil. Bakın şöyle güzelce dikiyoruz. Bakın böyle dikiyoruz onu. Sonra şu yeşil kısmından da nasıl bunu buna monte ettiysek yeşil iplen, ama bu iplen değil de koyu yeşil iplen de burayı hafif dikiyorsunuz bu şekilde. Dilerseniz dikmeyin. Yeleğe dikerken de dikebilirsiniz. Bakın şöyle olursa şu boşluk oluşmayacak. Bu şekilde yerleştirmeniz lazım. Şimdi şu ayağı biraz içeri girmesi lazım. Şöyle yerleştirelim. Elimizi alalım. Şimdi kayıyor elimden, alamadım. Dediğim gibi terleyebilirsiniz. Önce bir ufaktan terleme yapıp. Gerçekten hani bunları yapmak zor, sayılarını bulmak zor. Zaten ilk çalışmasını yaparken zorlandım, yani bir gün boyunca bunu uğraştım. Ama ikinci yapışımda sayılarını az çok bildiğim için tam da güzel oturttum sayılarını. Güzel bir kurbağa ortaya çıktı ve size anlatmak istedim. Şimdi kurt modelini istiyorsunuz mesela. O kurt modeli gerçekten sayıları karışık. Ben yani rasyonel takılıyorum. Tamamıyla neresi nasıl geliyorsa gelişi güzel o şekilde yapıyorum mesela. Onu bir şekilde oturtacağım ve oturttuğum zaman da gayet güzel bir kurt figürü çıkacak. Hala şu an paylaştığım kurt videolarını sevmiyorum. İşin açıkçası beğenmiyorum. Daha da iyi olabilir diye düşünüyorum. Bakacağız. Yani şimdi bana da yazıyorsunuz, onu anlat, bunu anlat. Yani gerçekten bu ara bir yoğunluk içerisindeyim. Olmuyor yani. Bazı hani ev, iş, güç, işte hastane derken birçok işim kalıyor yani. Böyle fırsat buldukça, işte müşteri sipariş verdikçe, hazır vermiş sipariş, diyorum ki anlat. Yani öteki türlü yaparken dedim hem yapayım hem anlatayım. En azından sizin işinizde görürsün. Bakın bu şekilde yerleştirdik. Sonra dediğim gibi şu yeşil olan kısmı da aynı burayı nasıl diktiysek burayı da böyle yerleştirip dikiyorsunuz ve kurbağamız bu şekilde bitiyor. Ben şimdi komple bitirip geliyorum. Şu ayağı da aynı bu teknikte burayı da dikiyorsunuz. Ya ilk yapacağınız için çok zorlanacaksınız. Sıkıntı yapmayın. Yavaş olsun, güç olsun. Yani güzel olsun. Evet hanımlar, bakın bu şekilde kurbağamız bitti. Çok güzel oldu. Umarım sizler de güzel yapabilmişsinizdir. Düşünün bana. Çiçeği düşünün bana. Düşünün bana. Düşünün bana.